Japonya, Fukushima nükleer santralinde biriktirdiği radyoaktif suları Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya karar verdi. Tritiye su olarak bilinen bu suyu dolaşıma sokma kararı tahmin edebileceğiniz gibi kamuoyunda büyük bir tepki topladı. Mesela Çernobil faciasını deneyimlemiş olanlar Japonya'nın bu kararını Çernobil'in tekrarı olarak yorumladı. Çin derhal Japonya'dan ihraç ettiği deniz ürünlerini keseceğini bildirdi ki bu Japon ekonomisi için büyük bir darbe. Tüm bu kötü gidişatın önünü almak isteyen Japonya ise santrale turlar düzenleyerek konuklara okyanusa boşaltılacak suyu içeren şişelerden verip incelemelerini ve korkacak bir şey olmadığını doğrulamalarını istedi. Peki tüm bu sirki bir kenara bırakacak olursak, bilimsel gerçekler bu karar konusunda ne söylüyor dersiniz? Bu tritiye su dediğimiz şey neyin nesi? Artık içtiğimiz suya da mı güvenemeyeceğiz? Gelin bunlara ve çok daha fazlasına bir bakış atalım. Yakın Türk tarihinin hafızalara en çok kazınmış olaylarından biri, kuşkusuz 26 Nisan 1986 günü meydana gelen Çernobil faciası sonrasında Türkiye'de yaşananlar. Bugünkü Ukrayna sınırlarında bulunan Çernobil nükleer reaktöründeki çekirdeğin bir test sırasında eriyerek infilak etmesi sonucu göğe fışkıran radyoaktif parçacıklardan stronsiyum ve seryum gibi daha ağır olanlar santral etrafındaki birkaç kilometrelik yarıçapa düştü. Öyle çok uzaklara gidemedi. Ama radyoaktif iyot ve sezyum gibi daha hafif izotoplar sadece birkaç gün içinde rüzgar akımlarıyla önce İsveç taraflarına, sonra Orta Avrupa'ya, oradan da Balkanlara ve Türkiye'nin Karadeniz kıyılarına ulaştı. Olaydan sadece 5-6 gün kadar sonra İstanbul civarındaki havanın iyonize radyasyon oranları saatte 7-8 mikroröntgen düzeylerinden 16.000 mikroröntgen düzeylerine fırlayarak Türkiye tarihindeki en yüksek radyasyon ölçümü seviyelerine ulaştı. Şöyle düşünün, radyasyon işçisi olmayan vatandaşların güvenli radyasyon maruziyeti limiti saatte 12 mikroröntgen, radyasyon işçileri içinse bu oran saatte 600 küsür mikroröntgen. Bu seviyelerin ne kadar üzerindeki dozlara ne süreyle maruz kaldığınız, başta tiroid kanseri olmak üzere birçok kansere yakalanma riskinizi o derece arttırıyor. Dolayısıyla Çernobil'den Türkiye'ye giren radyasyonun dikkate değer miktarda olduğuna hiç kuşku yok. Sadece atmosferde değil, maalesef ülkemizin kuzeyinde tam da o günlerde etkili olan yağışlar havadaki bu radyoaktif izotopları yüzeye indirerek toprağa ve suya karışmasına neden oldu. Bunun en net örneğini meşhur bir şekilde özellikle de Doğu Karadeniz'de üretilen çay bitkisinde gördük. Faciadan sonra toplanan çaylardaki radyoaktif sezyum oranları kilogram başına 44.000 bekerel seviyelerindeydi. Kıyas olması bakımından insanlar için güvenli doz kilogram başına 1250 bekerel civarında. Ne var ki çay radyasyondan en kötü etkilenen besin maddesi değildi. Ülkemizde üretilen kekikteki radyasyon oranları kilogram başına 600.000 bekerel seviyelerine ulaştı. Bekerel, elinizdeki radyoaktif malzemenin her saniye bir tane atom çekirdeğinin bozulması için elinizde ne kadar madde olması gerektiğini gösteren bir radyoaktivite birimi. Mesela bambaşka radyoaktivite düzeylerine sahip oldukları için her ikisinden de tam 1 bekerel radyoaktivite elde etmek için sadece 50 nanogram polonyum 210'a karşılık ondan 250 milyon kat daha fazla, yani 12,5 gram uranyum 238'e ihtiyacınız var. Çekirdek ne kadar radyoaktifse o kadar az sayıda atomla o kadar fazla radyasyon elde edebiliyorsunuz. İşte tam da bu sıralarda dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Cahit Aral 12 Ağustos 1986'da Rize'de verdiği bir basın toplantısı sırasında çayın radyoaktif olmadığını ispatlamak için gazeteciler karşısında çay içti. Bunu söylüyorum çünkü bu tuhaf taktik birazdan tekrardan karşımıza çıkacak. Ama şunu anlamak gerek. Tabii ki o dönem Çaykur'un depolarında 1985'ten kalma radyasyonsuz çaylar da bulunuyordu. Bunlar radyasyonlu çaylarla harmanlanarak piyasaya sürüldü. Burada amaç çaydaki radyasyon yoğunluğunu olabildiğince seyreltmekti. Buna birazdan döneceğiz. Ama kilogram başına 12.500 bekereli, yani güvenli sınırın 10 katını aştığı tespit edilen 58.500 ton çay 44 farklı depoda
tel örgülerle çevrili tahta bantlarla kapatılarak depo edildi. Bu çaylar anca faciadan 7 yıl sonra 1993 yılında yer altına gömülerek imha edildi. O dönem basında çıkan haberlere göre ne yazık ki bu gömmenin gecikmesi nedeniyle o depolara düzenlenen vurgunlar sonucunda radyasyonlu çaylar çalındı ve piyasaya kontrolsüz bir şekilde sürüldü. Yine bir sirki aratmayan bu olayları da bir kenara koyarsak, radyasyon yönetimiyle ilgili anlamamız gereken bazı gerçekler var. Mesela insanların radyasyonla ilgili olarak anlamakta en çok zorlandığı şey, durduğu yerde bile radyoaktif izotopların sürekli bozunuyor ve parçalanıyor olması. Zaten radyasyon dediğimiz şey, radyoaktif atomların daha küçük atomlara bozulması sırasında dışarıya fırlattığı ışınlar veya parçacıklar. Ve atomlar parçalanıp küçüldükçe giderek daha stabil ve dolayısıyla radyoaktif olmayan atom çekirdeklerine ulaşıyorlar ve bir noktadan sonra saçtıkları radyasyon seviyeleri önemsiz hale geliyor. Mesela Çernobil'den birkaç hafta sonra Karadeniz'deki balıklarda yapılan ölçümlerde iyot 131, rutenyum 103, sezyum 134 ve sezyum 137 gibi radyoaktif element bulgularına rastlandı. Ama sezyum 137 bir yana, geriye kalan o 3 tehlikeli radyoizotop sadece 3 ay içinde bozunarak ölçülemeyecek seviyelere indi. Keza çayda sözünü ettiğim o 44.000 bekerellik seviyeler 1992 yılında 201 bekerel düzeylerine inerek güvenli düzeye çekildi. Yani radyoaktif atık yönetiminde yapılacak şeylerden biri beklemek. Hele ki elinizde yarı ömrü sadece birkaç saat, gün veya hafta olan izotoplar varsa. Çünkü mesela bir izotopun yarı ömrü 6 saatse aradan geçen her 6 saatte o izotopun bulunma oranı yarı yarıya azalıyor demektir. Yani 12. saatte başlangıçtaki miktarın çeyreğine, 24. saatte 8'de 1'ine, 1. hafta sonunda %3,5 civarına, 1. ay sonunda ise ölçülemeyecek düzeylere kadar düşüyor. Mesela iyot 131'in yarı ömrü 8 gün kadar. Rutenyum 103'ünki ise 39 gün. Bunlar beklenebilir. Genelde hedef en azından 10 yarı ömür kadar beklemek. Çünkü bu bekleyiş sonucunda başlangıçtaki miktarın %0,09'una kadar inmiş oluyorsunuz. Ama işte tam da bu nedenle eğer elinizde yarı ömrü onlarca veya yüzlerce yıl olan bir başka radyoizotop varsa o zaman tabii ki beklemek çözüm değil. Sezyum 134'ün yarı ömrü 2 yıl 70 gün. Sezyum 137'ninki ise 30 yıl. Bunlarda beklemek pek de iyi bir çözüm olmayabilir. Mesela o nedenle şu anda bazı nükleer reaktörlerde atık olarak üretilen ve yarı ömrü 24.000 yıl olan plütonyum 239 veya yarı ömrü 2 milyon yıl olan neptünyum 237 gibi elementlerin yer altına gömülerek saklanması gerekiyor. Zira mesela neptünyum 237'nin tek bir yarı ömrünü bekleyecek olursak, bırakın Homo sapiens türünü, 14 küsür ayrı canlı türüyle temsil edilen Homo cinsinin tamamının evrimsel tarihi kadar bir süre boyunca beklememiz gerekirdi. Ki bu elimizdeki radyoaktif atomları sadece bir kez yaralardı. Tamamen yok olmaları için muhtemelen 20-30 milyon yıl kadar beklemek gerekirdi. Eğer beklemek mümkün değilse Türkiye'de 80'lerin sonunda çay için yapılmaya çalışıldığı gibi seyreltme işlemi denenebilir. Burada yapılan radyoaktif olan maddelerle aynı maddelerin radyoaktif olmayan versiyonlarını karıştırmak. Sonra o elde ettiğiniz karışımı parçalara bölüp o parçaları tekrardan radyoaktif olmayan diğer yığınlarla karıştırmak. Sonra bu işlemi tekrar sürdürmek. Çünkü insanların anlamadığı şeylerden biri bu. Radyasyon öyle viral bir hastalık falan gibi bulaşıcı olan bir şey değil. Elinizde ne kadar radyoizotop varsa o kadar radyasyon oluyor. Dolayısıyla ürünü tekrar seyrelttiğinizde nihayetinde elde ettiğiniz ürün oran bakımından o kadar az radyoizotop içeriyor olacak ki radyasyon seviyesini ölçmeniz mümkün bile olmayacak. Ama tahmin edebileceğiniz gibi bu oldukça zor bir iş. Çünkü radyasyonlu ürününüzün onlarca katı kadar radyasyonsuz ürününüz olmalı. Mesela 50.000 ton radyoaktif çayı güvenli seviyelere kadar seyreltmek için belki milyonlarca ton çay kullanmak gerekirdi. Bunun en azından çay örneğinde çok da pratik olmadığı aşikar. Ama başka ürünlerde
ve bu yöntem son derece kullanışlı olabilir. Özellikle de radyasyonsuz versiyonun bol bol bulunduğu durumlarda. İşte Fukushima'da yapılan tam da bu. 2011'de Japonya'nın Tohoku kenti açıklarında yaşanan 6 dakika boyunca süren ve 9.1 büyüklüğünde olan deprem sonucu tetiklenen 42 metrelik tsunami dalgaları Fukushima Daiichi nükleer santraline ulaştığında halen 14 metre kadar uzundular. Bu nedenle bu dalgalar 5.6 metrelik dalga kıran bariyerlerini rahatlıkla aşarak santrali suya boğdular. Aslında deprem anında güvenlik protokolü nedeniyle santral otomatik olarak kapanmıştı. Sonuçta Japonya deprem konusunda çok deneyimli bir ülke. Ama işte suların santrali basması sonucunda santral genelinde elektrikler gitti ve jeneratörler iflas etti. Bu jeneratörlerin noksanlığında nükleer reaktörü soğutabilecek sistemlerin hiçbiri çalışamadı. Buna bağlı olarak reaktör sıcaklıkları güvenli seviyelerin üzerine kadar ısındı ve bu reaktörün içindeki suyun kontrolsüzce buharlaşarak su buharına dönüşmesine neden oldu. İşte bu felaketi getirdi. Çünkü radyoaktif yakıt çubuklarını koruyan zirkonyum aşırı ısınıp da su buharıyla temas ettiğinde müthiş miktarda hidrojen üretilmesine neden oluyor. Hidrojenle dolu bir kabın aşırı sıcakla temas ettiğinde ne olduğunu anlatmak için sanıyorum Hindenburg faciasını hatırlatmama gerek yok. İşte tam da Hindenburg Zeppelin'inde olduğu gibi alev alan hidrojen nükleer yakıt kaplarını daha da eriterek reaksiyonu iyice kontrolsüz hale getirdi. Ve bu kontrolsüz zincirleme nükleer tepkime maalesef santralde var olan 6 üniteden o gün çalışmakta olan 3 tanesinin her üçünün de erimesine ve atmosfere radyoaktif yakıt saçmasına neden oldu. Daha fenası tsunami sularıyla reaktördeki sular birbirine karışarak suyun da radyasyona maruz kalmasına neden oldu. Ne var ki sızıntı sorunlarınızın ilk adımı. Sonrasında kontrolden çıkan reaktörünüzün daha da fazla soruna sebep olmaması için soğutulması gerekiyor. Ama bu yıllar boyunca süren ve yüz binlerce ton su gerektiren bir işlem. Sorun şu ki reaktör sızıntısını soğutmakta kullandığınız bu kontamine olmuş suyu sonra ne yapacaksınız? Yapabileceğiniz en kolay şey depolamak. İşte bu nedenle Fukushima reaktöründe 2011 yılından beri 1000'in üzerinde su deposu inşa edildi ve bunların içinde 1.3 milyon tonu aşan miktarda radyoaktif su bulunuyor. Sorun şu ki Japonya Fukushima reaktörünü tamamen kapatmak istiyor. Ama bu yüzlerce su tankının reaktör sahasında bulunuyor olması burada herhangi bir devreden çıkarma çalışmasını imkansız kılıyor. Sahaya iş makineleri giremiyor. Girseler de çalışacak kadar yeterli alan bulamıyorlar. Dolayısıyla su tanklarının sayısının azaltılması gerekiyor. İşte bu da içlerindeki suyun boşaltılması ihtiyacını doğuruyor. Bunun için Japonya öncelikle bu suların içindeki radyoaktif izotopları ayıklama, sonrasında ise kalan suyu okyanusa boşaltma kararı aldı. Gerçekten de büyük radyoizotopları sudan ayırabileceğimiz teknolojilerimiz var. Bunları ayıkladıktan sonra yer altına gömebiliriz, yeniden işleyebiliriz, vitrifike edebiliriz yani camlaştırabiliriz, başka bir malzemeyle sarabiliriz. Yani radyoaktif atıktan kurtulmak için envanterimizde bulunan tek yöntem beklemek veya seyreltmek değil. Eğer bunları yaparsak geriye kalan su gerçekten de eskiye nazaran çok daha az radyoaktif olur. Bu ilk işlemlerden sonra geriye kalan sudan iyot 129, stronsiyum 90 ve karbon 14 gibi bazı izotopları ayıklamak çok daha zor. Ama imkansız değil. Çok uğraşılırsa bunların miktarı önemsenmeyecek seviyelere dek çekilebilir. Ki Fukushima faciası sonrası dünyaca ünlü milli gururu incinmiş olan Japonya bu tür maliyetlerin altına girmeye dünden razı. Ama işte bir molekül var ki onu ayıklamak teorik olarak değil ama pratik olarak imkansız. Tritium. Yani bir protonlu hidrojenin 2 nötron kazanmış izotopu. Reaktörde sorunu yaratan spesifik molekül tritiye-su olarak da biliniyor. Nükleer reaktörlerde tritium, bir nötronlu hidrojen izotopu olan döteryumun nötron kazanmasıyla veya reaktörde borun önce lityuma sonra tritiuma bozulmasıyla oluşuyor. Ve biliyorsunuz ki su molekülü normalde 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ama işte o 2 hidrojenin yerine 2 tritium gelirse H2O yerine
H2O olarak da bilinen tritiye su elde ediyoruz. Ve bu iki molekül birbirine o kadar çok benziyor ki şu anda bunları birbirinden etkili bir şekilde ayıracak hiçbir teknoloji bulunmuyor. Bu Japonya'nın iddiası değil ha. Japonya'nın doğru olanı yapmasını isteyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bu gerçeği kabul ediyor. Burada yapılabilecek bir şey yine beklemek olabilir. Tritiumun yarı ömrü 12,3 yıl kadar. Dolayısıyla başlangıçta litre başına 2,5 milyon bekerel düzeyinde olan tritiye suyun güvenli kabul edilen 10.000 bekerel bölü litre altına düşmesi 50 küsür yıl kadar sürebilir. Bu kadar süre boyunca nükleer reaktörün çekirdeklerini soğutmaya devam etmek tabii ki daha da fazla radyoaktif su üretmek demek olur. O nedenle Japonya az önce de bahsettiğim seyreltme yöntemiyle işleri hızlandırmak istiyor. Bunun için santrali işleten TEPCO firması denizden topladığı suyla radyoaktif suyu santral bünyesinde karıştırıp tritium seviyesini litre başına 1500 bekerel seviyelerine kadar indirmeyi hedefliyor. Bunun için firmanın yaklaşık 870 milyon litre civarında deniz suyu kullanması gerekecek. Ama az önce konuştuğumuz çay örneğinin aksine bu örnekte yanı başlarında okyanus olduğu için bu suya erişmek hiç de zor değil. Bu akıl almaz miktardaki su dünyadaki 1,5 milyar kere trilyon litre suyun yanında bir hiç. Dolayısıyla bu aslında gayet yapılabilir bir iş. İşte bu noktada insanların gözden kaçırdığı iki önemli nokta var. Birincisi, size hidrojen bombası ile ilgili videoda da anlattığım gibi okyanuslarımızda halihazırda doğal olarak döteryum ve tritium gibi hidrojen radyoizotopları zaten bulunuyor. Bunun birkaç kaynağı var ama en önemlisi uzaydan gelen yüksek enerjili kozmik ışınların atmosferimizin üst tabakalarında bulunan azota çarptığında bu atomları karbon ve tritiuma parçalaması. Aynı ışınlar yer kabuğundaki lityumla etkileşerek de tritium üretebiliyorlar. Ne var ki bu şekilde doğal olarak üretilen tritium oranı inanılmaz düşük. 1950'lerden önce okyanuslarımızdaki tritium oranları litre başına 0,1 ila 0,2 bekerel civarındaydı. 1950'lerden önce diye vurgulamam gerekiyor çünkü o ara olan bir şey işleri tamamen değiştirdi. Evet, 1950'lerden beri patlatılan 2000'in üzerindeki atom bombası doğaya bol miktarda tritium saçtı ve okyanuslarımızdaki oranları değiştirdi. Bakın bu 1940'lardan beri patlatılan atom bombalarını gösteriyor. Buysa bu bombalarla tamamen alakasız bir yer olan Nijerya'da 1953'ten beri ölçülen tritium seviyeleri. Grafiklerdeki örtüşmeye dikkat edin. Nükleer testler yüzünden Pasifik Okyanusu'ndaki bu oranlar bir ara litre başına 30 bekerel seviyelerine kadar çıktı. Artık pek atom bombası denemesi yapılmadığı için 90'lardan beri Pasifik Okyanusu'ndaki tritium seviyeleri de tekrardan litre başına 1 ila 4 bekerel seviyelerine inmiş vaziyette. Eğer böyle giderse muhtemelen eski düzeylere kadar da inecek. Tabii ki bir şeyin doğada bulunma oranı o şeyin insan için zararlı olma oranıyla aynı şey değil. Yani okyanuslarda litre başına 30 bekerel bile bulunsa insanlar için güvenli olan seviye Dünya Sağlık Örgütü tarafından litre başına 10.000 bekerel olarak belirlenmiş halde. Japonya'da bu seviye 60.000 bekerele çıkıyor. Avrupa Birliği'nde 100'e iniyor. Bunların hepsi güvenilir olduğu bilinen seviyenin üzerine ne kadar güvenlik faktörü koymak istediğinize bağlı olarak değişiyor. Avrupa Birliği çok daha katı kurallar takip ederken Japonya çok daha gevşek tutuyor. İşte bu nedenle Japonya'nın okyanusa bırakacağı litre başına 1500 bekerellik seviye okyanus gibi devasa bir seyrelticiyle karşılaştığında iyice azalacak ve önemsenmeyecek bir seviyeye düşecek. Elbette bu bir gradyana sahip olacak. Yani santrale ne kadar yakın yerden su alırsanız tritium seviyesi o kadar yüksek olacak. Ne kadar uzaktan alırsanız o kadar düşük olacak. Ve yıllar içinde dünyanın suları birbiriyle karıştıkça bu seviyeler ölçülemeyecek düzeylere inecek. Bu arada bir yan yola sapmak olacak belki ama homeopati denen şey işte tam da bu nedenle zırva. Benzer benzeri tedavi eder ve bir madde ne kadar çok seyreltilirse gücü o kadar artar olarak özetlenebilecek saçma sapan ve yanlış olduğunu kesinlikle bildiğimiz iki şiar üzerine inşa edilen homeopatide hastalıklar o hastalıklara sebep olduğuna inanılan etmenlerin akıl almaz düzeylerde seyreltilerek tüketilmesiyle tedavi edilmeye çalışılıyor. Mesela 100 mililitre su içindeki 1 mililitre yani %1'lik tritium atıyorum kusmanıza neden oluyorsa bu kusmayı tedavi etmek için o tritiumlu su karışımından 1 mililitre alıp 99 mililitre saf suyla karıştırılıyor. Böylece baştaki %1'lik tritium solüsyonu
10.000'de 1'e düşüyor. Sonra bu yeni solüsyondan 1 mililitre daha alınıp yine 99 mililitre saf suyla karıştırılıyor. Böylece yeni solüsyon milyonda 1'e iniyor. Bunu böyle 10-12 kez tekrar ettiğinizde derişim öylesine düşüyor ki son karışımdaki 100 mililitrelik sıvının içindeki milyar kere katrilyonlarca molekülden bir tanesi bile istatistiki olarak tritiuma ait olamıyor. Dolayısıyla bu sıvıyı içersen iyileşirsin dedikleri şeyin saf sudan hiçbir farkı kalmıyor. Böyle bir sistemin çalıştığına inanan insanlar olması akıl almaz. Bunlar başka nelere kanıyor dersiniz? Her neyse, Japonya'ya geri dönelim. O konuda sıklıkla gözden kaçan ikinci nokta ise şu: okyanusa tritiye su döken sadece Japonya değil, Amerika, Kanada, İngiltere, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler ve Güney Kore gibi birçok ülke 10 yıllardır bunu zaten yapıyor. Japonya yapmıyordu, yapmaya karar verdi, millet ayağa kalktı. Bunun konuya hakim olmadan verilen bir tepki olduğu aşikar. Özetle Japonya'nın yaptığı muhtemelen insan ve çevre sağlığı için o kadar da absürt veya zararlı bir şey değil. Evet, keşke buna gerek kalmasaydı. Keşke daha sıkı güvenlik önlemleri olabilseydi. Keşke teknolojimiz daha da gelişmiş olabilseydi. Ama değil. Bu yaşandı ve kalıcı çözüm istiyorsak bazı adımların atılması gerektiğini kabul etmemiz lazım. Ama işte Japonya'nın insanlara bu bilimsel gerçekleri anlatmak için yaptıkları da açıkçası epey utanç verici. Mesela kazadan kısa bir süre sonra Japon milletvekili Yasuhiro Sonoda televizyona çıkıp haberciler karşısında reaktörde temizlenmiş sudan içmişti. Belki hatırlarsınız. Bunu yaparken ellerinin titremesi ve yüzündeki korku pek güven vermese de görebileceğiniz gibi gazeteciler karşısında radyoaktif olduğu sanılan sıvıları içmek Türkiye'ye özgü bir taktik değil. Ama buna ek olarak mesela bilim iletişimcisi Kyle Hill'in anlattığına göre Fukushima santraline yapılan turlarda insanlar halen tehlikeli seviyede radyoaktif olan bölgelerde uzun süreler boyunca gezdiriliyorlar. Sonra ellerine reaktörden alınmış bir su tutuşturuluyor ve incelemeleri isteniyor. Sorun şu ki tritiumlu bir suyu normal bir sudan ayırt etmeniz zaten imkansız. İkincisi, tritiuma radyoaktivitesini veren beta ışınları bırakın plastik şişeyi zaten derimizi bile geçemiyorlar. Mesela tritiumlu bir su içeren plastik şişeye bir Geiger sayacı tutarsanız herhangi bir ölçüm yapamazsınız. Dolayısıyla tritiumu tehlikeli yapan şey dışarıdan temas etmek değil. Tehlike eğer ki seyreltme düzgün yapılmadıysa ve o su içilip de hayati organlarımıza direkt olarak ulaşabilecek olursa yaşanıyor. Tekrar ediyorum, fizikten anlayan birinin düzgün bir şekilde seyreltilmiş bir tritiye sudan endişe etmesi mümkün değil. Ama Japonya'nın bunu göstermek için yaptığı şaklabanlıklar bize sağlıklı bilim iletişimin önemini bir kez daha gösteriyor. İşte böyle. Her ne kadar hatalar yaşanıyor olsa da bunlardan ders çıkarma, bilimi daha iyi anlama, daha iyi teknolojiler geliştirmede bir yandan devam ediyor. Dolayısıyla Çernobil gibi çok eski ve berbat bir şekilde yönetilen bir reaktörü Fukushima'da olanlarla, Fukushima'da olanları atıyorum Fransa'da gelecekte olabileceklerle kıyaslamak çok doğru değil. Ama ne yazık ki bu tür vakalar ve sonrasında yaşananlar yüzünden nükleer korkusu da halk arasında diri kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Size ilerleyen videolarda nükleer enerji güvenliğini de anlatan videolar yapacağım. Eğer bunları kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.